Merhabalar. Şimdi bu videoda sizlere CorePrint'in nasıl kurulduğunu ve ilk çalışmanın nasıl yapması gerektiğinden bahsedeceğim. Öncelikle 3 boyutlu yazıcının üzerine arkadaki alyanlar vasıtasıyla yerleştirdim. Görmüş olduğunuz gibi buralar şu an sadece CorePrint tarafı bağlı. Diğer boruyu öncelikle potende yerleştireceğim. Potende sıcak olduğundan emin oluyorum. Ve nozzle'a kadar ilerleyecek şekilde ittiriyorum. Sonuna kadar ittirdim. Şimdi yapmam gereken şey filament değişim tuşunu X eksenindeki şu konuma yerleştirmek. Bunun için öncelikle 3 boyutlu yazıcıdan Auto Home diyorum. Ardından Move Axis bölümünden X ekseninde 215 konumuna geliyorum. konumuna geldiğimde filament değişim tuşunu tam temas edecek şekilde oraya sabitleyeceğim. Şu an tam temas edecek şekilde yerleştirdim. gelince buradaki tuşa basmış oluyorum. Ardından soketini 3 boyut makinenin arkasındaki yerine takıyorum. Tamam. Filament borusunu yerleştirdim. Filament tuşunu yerleştirdim. Şimdi yapmam gereken şey filamentleri CorePrint'e yerleştirmek. Boruların tam şu hizasına kadar yerleştiriyorum. Tüm filamentleri yerleştireceğim. Ardından CorePrint'i çalıştıracağım. Önce filamentleri yerleştiriyorum, sonra CorePrint'i çalıştırıyorum. Çünkü CorePrint ilk açıldığı zaman içerisindeki rulman silindiri kalibrasyon yapıyor. Eğer filamentler olmadan kalibrasyon yaparsa yanlış kalibrasyon yapmış olur ve rulmanlar tam filamentlerin üzerinde durmaz. Tamam. Tüm filamentleri yerleştirdim. Ardından 3 kablosunun CorePrint'i takıyorum. CorePrint şu an açıldı. Daha yakından göstereyim. Şu an tam birinci filamentin üzerinde durmakta. Şimdi ben onu menüden Change Tool diyerek 7'ye gelmesini istiyorum. Bakın tam 7. filamentin üzerinde. İki defa basarak çıkıyorum. Şimdi size kalibrasyondan bahsetmek istiyorum.
kalibrasyon menüsünde buradaki değer başlangıç anındaki kalibrasyonun değerini belirler. Eğer filamenti güç kablosunu GoPrint'e taktığınızda tam birinci filamentin üzerinde durmuyorsa buradaki initial calibration parametresini değiştirerek tam birinci filamentin üzerinde durmasını sağlayabilirsiniz. İkinci değerde filamentler arası değişimlerde ilerlemesi gereken miktar. Bu ayara çok dokunmanıza gerek yok. Ama bu ayarın yaptığı şey de örneğin 7. filamentten 6.'ya geçerken ki mesafe ayarı bu. Şimdi baskıyı başlatmadan önce baskı işleminin nasıl gerçekleşeceğinden bahsedeyim size. Renkli baskı işlemi nasıl çalışıyor onu anlatayım. Öncelikle menüden Multicolor filament'i seçiyorum. Hangi filament ile başlayacaksa o filamentin üzerine geliyor. Bizim baskımızda ilk kullanılacak olan filament birinci filament. O yüzden birinci filamentin üzerine geldi. Eğer ben filament tuşuna basarsam ikinci filamente geçecek. Tekrar basarsam üçüncü. Yani yüklediğimiz SD karttaki filament sırasına göre her basıştan sonra bir sonraki filamente geçiyor. Bu şekilde. Şimdi güç kablosunu tekrardan çıkarıyorum. Kapatıp açmak için. Tekrardan taktım. Baştan başladı. Demin de dediğim gibi güç kablosunu taktığımda tam birinci filamentin üzerinde duruyor olması oldukça önemli. Şimdi yapmamız gereken ise 3 boyutlu yazıcının ekstrüder motor kablosunu bu motordan çıkardığım kabloyu şöyle göstereyim size. Bu motordan çıkardığım kabloyu GoPrint'in altındaki bölüme yerleştiriyorum. Şimdi filament kalibrasyonu yapacağız. Bunun için birinci boruyu birinci rakordan çıkardım. Change Tool diyerek ikinci tool seçiyorum ve filamenti bir miktar ilerletiyorum. Ardından Change Tool diye tekrardan 1'e geldim. Gördüğünüz gibi şu an filamenti ilerletemiyorum. Tam bu hizadayken filamenti buradan kesiyorum. 3 boyut yazıcının menüsünden filament ilerletiyorum. 100 milim filament ilerleteceğim. Gördüğünüz gibi 100 milim ilerlettim. Şimdi bunu ölçüyorum ne kadar gelmiş diye. Ölçtüğüm değer şu an 98.61. Bu değer yanlış olduğu için buradan ayar yapacağım. Ayar yapmam için öncelikle 3 boyutlu yazıcıdan değerini öğreniyorum. 323.75 323.75 çarpı 100 bölü 98.61. Doğru cevap 328.31'miş. 328.31'e getiriyorum. Kaydettim. Tekrardan 100 milim daha filament ilerleteceğim. Bunun için tekrardan burayı kesiyorum.
100 milim filament ilerlettim. Bakalım ne kadar ilerlemiş. Gördüğünüz gibi doğru değer artık 100.15. Ekstrüder kalibrasyonunu bu şekilde yapmış olduk. Şimdi renkli baskıya başlayabiliriz. Şimdi renkli baskıya başlamak için yapmamız gereken şey şu. Önce hangi filament kullanılacaksa o filamenti ilerletiyorum. Biz birinci filamenti kullanacağımız için birinci filamenti ilerletmek için önce Change Tool bölümünden 2'yi seçiyorum. Birinci filamenti baskı ucuna kadar ilerletiyorum. Ucundan filament çıktığından emin oluyorum. Sonra Print from TF diyerek baskı dosyasını seçiyorum. Yazıcı 3 boyutlu yazıya 3 boyutlu baskıya başlarken makineden de baskıyı başlatıyorum. Gördüğünüz gibi şu an baskıyı başlattım. Birinci filament seçili. Ve birinci filamentle baskıya başladı. Tablo kalibrasyonu yapmam gerekiyor biraz. Biraz daha tabloya yaklaştırıyorum. Tablo kalibrasyonu önemli. Gördüğünüz gibi ilk baskıları yaptı. Gelip buradaki tuşa basıp ikinci filamente geçti. Birinci filamenti ise turuncuyu ise geriye çıkardı. Yeşili gönderiyor şu an. Yeşil filamente geçti.
Şimdi yeşil filamenti geriye çekti. Tuşa dokundu. Üçüncü renge geçti. Kırmızı bölümleri de bastı. Dördüncü bölüme geçti. Kırmızı filament geri çekildi. Diğer filament ilerletiliyor. Şu an. Şimdi bir sonraki filamenti geçti.
Şu an ikinci katmana geçti. Şu an baskının 5. saati. %85'i tamamlanmış durumda. Ve baskı sorunsuz bir şekilde devam etmekte. Şöyle biraz daha geriden bakacak olursak. Bu tasarım görmüş olduğunuz gibi 6 saat 27 dakika sürdü ve kusursuz bir şekilde üretildi. Şuradaki siyahlığın nedeni arkadaki temizleme modeli minimum boyutta temizleme yapıyor. Eğer biraz daha temizleme yaparsa turuncuyu basarken hiç işte
şuradaki siyahı basarkenki kalıntı olmayacak içerisinde. Yani temizleme bloğu biraz daha artarsa turuncunun içinde siyah karışımı olmayacak. O yüzden oluyor.